Merhaba. Endüstrinin Yaban Kedileri projesi kapsamında yine fiili grevlere odaklanacağımız bir YouTube kanalı oluşturmaya çalışıyoruz. Bugün Kasım Güner Yavuz'la beraberiz. Kendisi sevdiğimiz bir dostumuz, yoldaşımız ama aynı zamanda yıllardır kamu emekçiliği mücadelesi içerisinde aktif biçimde yer alan Tarım Orkamsen üyesi bir kamu emekçisi. Hoş geldin Güner. Teşekkürler, hoş bulduk. Güner'le kamu emekçilerinin 13 Ocak greviyle ve genel olarak kamu emekçilerinin mücadelenin güncel haliyle ilgili konuşacağız. Nasıl değerlendiriyorsun bugün 13 Ocak'ta gerçekleşen grevi? Beklenmedik ölçüde kitleseldi. Bu kitlesellik ve insanlardaki coşku, insanlardaki eyleme katılım ve eylemdeki aldıkları tavır, eylemdeki coşkulu halleri aslında kimsenin beklemediği bir şeydi. Son yıllarda özellikle kamu çalışanları açısından milat olan iki tane tarih verebilirim. Bu tarih sonrasında kamu emekçileri mücadelelerinde çok ciddi anlamda sorunlar, sıkıntılar, daralmalar yaşandı. Bunlardan ilki 10 Ekim'di. 10 Ekim'den itibaren özel KESK özelinde kamu çalışanları sendikaları üzerinden çok ciddi bir daralma yaşandı. Bu daralma içerisinden tam sıyrılacak gibi olduğu dönemde de 15 Temmuz olayları itibariyle başladı. Ciddi bir KYK saldırısı, bu KYK saldırılarıyla birlikte de tekrar kamu emekçileri içerisinde bir daralma süreci yaşandı. Ve o tarihten bu tarihe kadar yapılmaya çalışılan bütün eylemler aslında kadük kalmış eylemlerdi. Özellikle KYK'lar üzerine yapılmaya çalışılan eylemlerin başarısızlığı ve coşkunun olmaması kitlelerin nazarında yapılacak olan eylemlerdeki inancın kaybına yol açtı ve netice itibariyle kamu çalışanları sendikaları üzerinde KESK adı var, tarihiyle var olan ama pratik hayattan iyice kopmuş bir yapı haline dönüşerek devam etti. Ama özellikle geçen sene yanlış hatırlamıyorsam 30 Kasım'daki merkezi mitingin teselli ve coşkusu ve bugün 13'ünde yapılan 13 Ocak greviyle 13 Ocak iş bırakmasıyla birlikte eylemlerdeki katılımdaki yoğunluk ve katılanların e, politik heyecanı aslında hepimiz için şaşırtıcı bir durum oldu. Mesela kendi sendikamdan örnek vereyim, Ankara genelinde yaklaşık 100-110 üyesi olan bir küçük bir sendikayız biz Ankara özelinde. Yalnızca bugün eyleme katılan insan sayısı 30'du. Yani oransallık anlamında bizim son yıllarda gördüğümüz, hatta 1 Mayıs gibi mitinglerde, merkez mitinglerde bile gördüğümüzden daha kalabalık bir sayıya ulaştık biz. Ama öncelikle eylemin alınma biçimi, eylemin kararlaştırılması ve eylemin zamanlaması açısından bazı sorunlar içerisinde barındırıyor. Bu var olan politik coşku bu sorunları görmezden gelmeyi getirmemeli. Eylemin alınış biçimi keskin ya da bizim kavradığımız biçimiyle şu zamana kadar keskin yaptığı, içerisinde bulunduğu olması gereken politik tutumu alışının dışında bir tavırdı. Grev kararı daha önceden sadece birkaç defa örneğini gördüğümüz şekilde tepeden alınan, tabanda tartışılmayan, şubelerde ya da yerellerde herhangi bir tartışması olmadan direkt KESK MYK'sının aldığı bir kararla alındı. Bu son eylem kararı yaklaşık olarak bir hafta öncesinde KESK MYK'sının sendikaların bir kısmıyla e, görüşerek ortak aldığı bir kararla geldi. Hepimiz aslında bu grev kararını bir mesajla öğrendik. KESK içerisinde tartışması yürütülen bir konu var. Bu konu tartışmaya açık bir konu ve netleşebilmiş bir durum da yok ortada. O da şu: elimdeki en büyük KESK'ten sonra kitlesel sendika olan, hatta eğitim alanında eğitim senin önüne geçmiş olan Eğitim İş Sendikası'nın bağlı bulunduğu Kamu İş Konfederasyonu, kamu işle ilgili olarak KESK içerisinde devam eden bir tartışma var. Bu tartışmanın bir tarafı emekçilerin birliği adına kamu işle birlikte ortak davranılması gerektiğini, ortak eylemler örülmesi gerektiğine dair bir tavır alıp buna uygun davranmaya çalışırken aslında benim de içinde olduğum diğer tarafın yaklaşımı ise e, şövenist, milliyetçi ve varlığını var olduğu yerlerde KESK üyelerinin kendi sendikalarına geçirilmesi ya da teşhir edilmesiyle kendini var etmeye çalışan, bu anlamda
sendik olarak aslında bizim yok hükmünde görmemiz gereken, alanda sık sık karşıya gelinen ve hatta daha önceden KESK özellikle de Eğitimsen e, pankartlarına, Eğitimsen kortejlerine saldırılarının da olduğu bir sendikadan bahsediyoruz. O anlamda karar alınırken, bu eylem kararı alınırken eğitim işle, kamu işle birlikte alındı bu karar. Bu aslında kamu emekçileri içerisinde başka bir tartışmaya da geçirdi. Ve bu tartışma aslında KESK içerisinde çok fazla konuşulmadan merkezi anlamda da kamu işle birlikte var olan sendikalar ikiye bölündüler aslında eylem kararı alanlar. Bu anlamda Asimsen ve KESK ayrı bir tavır alıp başka bir eylem programı belirledi. Geriye kalan 3 sendika BASK, Hürriyetçi Emekçiler Sendikası, Hürriyetçi Kamu Çalışanları Sendikası ve Kamu İş ayrı bir eylem takvimi belirledi. Aslında iş bırakma 5 sendikanın ortak kararı iken 2 ayrı eylem çıktı ortaya. KESK ve Asimsen daha önceden de ortak tavır alan, eylemlerde yan yana gelen 2 ayrı sendika. Asimsen'in burada özel bir durumu var. Asimsen askeri sanayide çalışan sivil memurların kurduğu bir sendika ve Asimsen'in içerisinde bulunduğu askeri alanda çalışan sivil memurların 4688 sayılı kanunda var olan sendikaları bir alan belirlenemeyeceği için askeride çalışan personelin sendikası olamayacağı iddiasıyla uzunca bir süre kapatıldı. Anayasa Mahkemesi kararıyla beraber tekrar Asimsen hayata geçti. Ama politik tutum alışları daha politikler. O anlamda KESK'le yan yana gelmeye dair bugün özel kararları vardı. Ve Çalışma Bakanlığı önünde bugün birlikte eylem alındı. En azından benim açımdan buradaki olumlu taraf şuydu. İnsanlar kitlesizliğin de verdiği coşkuyla son zamanlarda atılmayan ya da çok cıllatılan sloganları bu sefer daha içten attılar. Bu aslında var olan politik motivasyonlarının arttığını gösteriyor. 2025 yılı için kamu çalışanlarına ve emeklilere yapılan toplam zammın TÜİ'nin belirlediği enflasyon oranının bile altında ve genel olarak da yoksulluk sınırının altında bir maaş artışına denk gelen bir uygulamaydı. 2 yıl öncesinden aslında bizim bu sene için alacağımız zammın %8 olacağı ve bunun üzerine bir enflasyon farkının verileceği ama her koşulda yüzdelik bunun bir toplu sözleşme olmadığı ve yüzdelik zamlarında kamu çalışanlar açısından bir geçerliliğinin olmayacağı ortadayken yani sürpriz bir gelişme değil bu. Zaten beklenen bir gelişmeyken özellikle memur maaş zamlarının netleşmesi ve bir anlamda artık bu işin geri dönüşünün olmaması gibi bir yerden alındı. Yani bu aslında bir hak ediş talebi değil ya da bir içerisinde hak talebi barındıran bir eylem değil. Daha çok var olan bir eylemin, var olan bir durumu protesto etmek için kurgulanmış bir eylem gibiydi. Genel olarak toplumsal hareketlerde bir gerileme söz konusu zaten. Son dönemde uzun süredir devam eden bir durum bu. Aynı benzer biçimde kamu emekçileri hareketi açısından da bir geri çekiliş söz konusu. Peki bu eylem bundan sonrası için yani bu ölü toprağını kaldırabilir mi? Buna vesile olabilir mi? Ya da bir şekilde bundan sonrası için eylemin kendisinin taleplerinin yerine getirilip getirilmemesinden bağımsız olarak tekrar bir kamu emekçileri hareketi ya da genel bir toplumsal harekete etkileri nasıl olur sence? Ya bu noktada aslında çok iyimser değilim. Ne yazık ki iyimser değilim. Aslında geri gidişin durduğu bir nokta olarak görülebilir. Ama şimdi kamu çalışanları açısından ya da KESK'i bizim toplumsal muhalefetin içerisinde bir anlamda toplumsal muhalefetin yanında duran hatta buna öncülük eden bir noktadayken tanıdık ve öyle sevdik. Ama gelinen nokta ne yazık ki öyle değil. KESK kitleselliğini kaybetmiş, kitleselliğiyle beraber güvenilirliğini kamu emekçileri açısından kaybetmiş bir sendika pozisyonunda. 4688 sayılı sendika yasası var olan fiili ve meşru kamu emekçileri mücadelesini devletin belirlediği yasal bir alana sokma girişimiydi. Ve bunun karşılığında ne getireceği aslında tartışılıp tahmin edilen de bir süreçti. Yasallaşmayı, bürokratikleşmeyi getirecek olan bir süreçti bu.
Ve o dönemde KESK buna karşı çıkmaya çalıştı ama haliyle beceremediğimiz için de geldiğimiz nokta şu anda bu kamu çalışanları içerisinde Memur Sen gibi bir özel durum var. Memur Sen AKP'ye yakın insanların kurduğu ve aslında ilk kurulduğu dönemlerde üye sayısı çok düşük olan, üye sayısını yüzlerle belirlediğimiz, yüzlerle bildiğimiz bir sendikayken gelişen süreçte, ilerleyen dönemde şu anda Türkiye'de 1 milyonu aşan üye sayısına sahip bir sendikaya dönüştü. Çalışanlar içerisinde, kamuda çalışanlar, emekliler arasındaki bütün yönetici kadro muhtemelen Memur Sen'lidir ya da Memur Sen'in referansıyla oraya gelir. İnsanların, kamu çalışanlarının görevde yükselmeleri, ünvan değişiklikleri, idareci olmaları ya da hiçbir şey olmasa bile sürgün edilip edilmemeleri, ceza alıp almamaları, bunların hepsi Memur Sen üyesi olup olmamalarıyla alakalıdır. Şu anda ortalama bir kamu çalışan açısından sendika dediğiniz şey yalnızca tayin yaptırmak için üye olunan ya da sürgün edilmemek, ceza almamak için üye olunan ya da müdür olacaksanız üye olmak zorunda olduğunuz bir şeydir. Buradan tekrar KESK'e dönersek, evet, bu gelişen süreçle birlikte özellikle de az önce de vurgulamıştım. 10 Ekim ve 15 Temmuz süreciyle beraber iyice daralan KESK'in bu tür eylemlerle birlikte yeniden genişleyebilme ihtimali var. Ama asla bizim bildiğimiz, bizim tanıdığımız haliyle 90'lardaki, 2000'lerin başındaki bildiğimiz militan, sürekli alanda olabilen, refleks gösterebilen bir hale dönüşme ihtimalinin olduğunu düşünmüyorum. Emek mücadelesine önderlik edebilecek, emek mücadelesi içerisinde daha başka kanallar açabilecek e, yapılar için bir merkez oluşturabilme ihtimali var. Yani keskin reddi ve inkarı olabilecek yeni yapılar şu anda gözüken o ki KESK içerisinden ya da KESK içerisinde bu tartışmayı yürütebilecek olan insanlarla ilerleyebilecek. Örneğin bizim sendikalardaki genel talebimiz, genel yaklaşımımız sendikalar içerisinde öz örgütlülükler yaratabilmek. Sendikalarda profesyonel yöneticiler başladı. İlk kurulduğu dönemin belki de KESK'i daha hareketli, daha mobilize kılan tarafı insanların içerisinde bürokrasinin ve bürokrasi dışında başka çıkar ilişkilerinin olmamasıydı. Aidatların hepsi insanlar tarafından elden verilirdi. O anlamda insanlar sendikayı daha somut, kendinden görürlerken şimdi değişti. Keskin bu profesyonelleşen sendika anlayışıyla birlikte sendika büroları eskiden doğrudan doğruya kamu emekçileri tarafından açılıp kapatılan, kamu emekçileri tarafından temizlenen bir halden çıkıp her sendikanın kendi çalışanı, her sendikanın işlerini yürüten kendi sendika çalışanları ve dediğim gibi her sendikada sayısı 1 ile 7 arasında değişen profesyonel yöneticilerin olduğu bir yapı haline geldi. Bu kamu emekçilerinin sendikalaşma süreci 12 Eylül sonrasında aslında belki de toplumsal örgütlülük açısından ilk ciddi örgütlülüğü yaratan eğitim ve eğitim birleşip eğitim seni kurmasıyla başlıyor. Ve bu kamu çalışanları sendikalarının ilk varlığı, ilk yan yana gelişi aslında dediğim gibi fiili ve meşru bir sendikacılık anlayışıyla yan yana geldiler. Kurulmuş olan sendikaları onlarca defa kapatıldı. İşte klasik anlamıyla memurun sendikası olmaz dendi. 89-90 itibariyle 95'e kadar gayet militan ama daha çok sendikalaşmaya çalışan bir kitlenin sendikalaşmaya çalışmasıyla yürüyen bir militanlıktı. Ve bu aynı zamanda toplumsal mücadelelere de bir alan açıyordu. 2000 yıllarında bu 4688 sayılı kanun çıkarılırken burada o dönemki iktidarın attığı çok net bir adım vardı. Ve bu adım aslında çok ciddi anlamda cevaplanamadı. O da şuydu: kamu çalışanlarının aldıkları, e, sendikalarına verdikleri aylık bağışlarını devlet yaptığı bir ayak oyunuyla kamu çalışanları adına sendikalara kendileri ödeme yapmaya başladılar. Eskiden elden toplanıp sendikalara verilen paralar o toplu sözleşme yasasıyla birlikte, daha doğrusu toplu görüşme yasasıyla birlikte
insanlar adına devlet tarafından insanlara geri verilmeye başlandı. Bu da şunu getirdi. Daha önceden maddi ekonomik bir kayıp olarak gördükleri 50 lira, 100 lira gibi bugünün parasıyla paraları vermek için sendika üye olmayan insanlar devletin bu paraları tekrar kendilerine vereceğini düşünerek o yüzden sendikaya hızlıca üye olmaya başladılar. Devlet yanlısı sendikalar bu süreci başlattığında KESK buna karşı koyamadı. Öncelikle var olan bu yeni sendika yasası aslında KESK açısından da bir taraftan reddedilirken öteki taraftan da zımni olarak kabul görmeye başladı. Şu tartışma yaşandı KESK içerisinde. Aslında sendikalarda var olan yöneticilerin profesyonel olmasının sendikalardaki dinamizmi artıracağını, çünkü o dönemki sendika yöneticileri ya da sendika başkanları, şube ya da genel merkezdeki çalışanlar, kamu emekçileri bunları daha çok kendi vakitlerinden, kendi yıllık izinlerinden e, artırarak bunu kullanıyorlardı. Ve bu yasa çıktığında söylenen şuydu. Biz artık profesyonel olduğumuzda bu profesyonelleşmeyle birlikte sendikalarla tam zamanlı olarak mücadeleye başlarız dediler. O anlamda bu var olan yasanın karşısındaki karşı koyuş çok sağlam ve çok mantıklı, çok anlaşılır olmadı. Akabinde KESK'i asıl daraltan ve bizi o anlamda sürecin dışarısında atan şey KESK içerisindeki siyasal yapıların e, dönemsel olarak güçlerindeki değişime göre kendilerinden olmayan diğer siyasal anlayışları KESK içerisinde politika yaptırtmamaya dair bir çabaları oldu. Sendikalardaki aktif olarak çalışabilecek, tabandan örgütlenebilecek ya da sendikal çabalama anlamında orada olmaya çalışacak olan çoğu insanın önüne var olan siyasal yapıların kendi varlıkları bir engel olarak girdi. İlk dönemki toplantılarda KESK bu yasayı reddettiğini söylerken bile içerisinde iki ya da üç tane 11 sendikanın iki ya da üç tanesi KESK'e bağlı sendikalardı ve KESK bu toplantılara katılıyordu. Yani bir taraftan reddettiğini söylediği bir yasa var ama öte yandan da bu yasanın gerekliliklerini yerine getirecek şekilde toplantıların içerisinde oralara temsilci gönderiyor. Çoğu zaman derdi, niyeti buraları teşhir etmek amacıyla oraya gittiğini söylese bile orada var olmak, o masaya oturmuş olmak aslında bu var olan yasanın ve yasanın getireceği sonuçlarının en baştan kabulüydü. Bu 11 sendikanın içerisinden 3 tanesi KESK'e bağlıyken son yaklaşık 4 toplu sözleşme dönemi boyunca KESK'in var olduğu hiçbir yetkili olduğu hiçbir sendika alanı yok. 11 sendikanın 11'i de memur sen tarafından işletilen bir yapı haline dönüştü. Ve Selam daha önceden oraya gidip o alanda bulunup o içeriği teşhir edebilecek gibi bir mantık vardı. Bu mantığın hayata geçme ihtimali aslında asla olmayan bir şeydi ama bu çabanın nafile olduğu artık ortaya çıktı. Kendi sendikamızda yaratmış bir bağımsız taban hareketi çalışması vardı. Bunun şu anda Ankara özelinde başka sendikalarda da denendiğini, insanların siyasal olarak farklılıklarına rağmen siyasal görüş olarak siyasal görüş derken de evet herkes yelpazenin sol tarafında ama örgütlülükler, örgütsel tutum alışlar ya da sendikadaki örgütsel tutum alışların dışında başka türlü yan yana gelme çalışmalarıyla doğrudan doğruya taban hareketleri yaratmaya çalışıyorlar. Bu tür taban hareketi yaratma çabaları neticede öz örgütlülüğe dair bakışı artırıyor. Bu çaba içerisinde bulunan insanların birbirleriyle olan ilişkilerini farklı bir boyuta taşıma potansiyeli var ve var olan sendikal yapıları başka türlü bir tartışma itme potansiyeli var. Kısacası KESK aslında bir anlamda siyasal miadını doldurmuş bir yapıdır ama kamu emekçilerinin mücadelesinin devam edeceği de açıktır. Yeni biçimler, yeni yöntemler, yeni şekiller, yeni sendikalaşma biçimleri ya da sendikasız başka biçimlerle kamu emekçileri e, yeni bir süreç yaratabilirler. Bugün dediğim gibi eylem alanına baktığımızda eyleme katılanların çok büyük bir kısmı aslında var olan siyasi yapıların temsilcileri değil, dediğim gibi sendikanın üyesi ya da üyesi olmayan ama son dönemin getirdiği ekonomik koşulları bir şekliyle kabul edemeyen ve örgütlü bir tutum gördüğünde orada olmaya çalışan insanların oluşturduğu bir yekündü aslında bugün büyük oranda eyleme katılım. Dediğim gibi sendikalar
Belki kendi başlarına ya da var olan sendikal yapılar yeni alanlar açamayacak ya da eski haşmetli büyük günlerine ulaşamayacaklar. Ama sendikalar içerisinde bulunan anlayışlar, insanlar yeni bir mücadele biçimi yaratma potansiyeline sahipler. Mevcut sendikalarla bu işin olamayacağını zaten hani sen de söylüyorsun. Dolayısıyla sendikaları aşan, onları bir nevi mecbur bırakan bir mücadele zemini oluşturulabilir mi? Yani sadece KESK sınırında değil ya da işte sadece belli bir konfederasyon sınırında değil, tabandan sendikaları aşan daha informal biçimler oluşturulabilir mi kamu emekçileri arasında? Bu tartışma hem yeni bir tartışma aslında hem de bizim yıllardır yapmaya çalıştığımız bir süreç. Bizim dediğim gibi taban hareketi olarak kavramlaştırdığımız ya da taban inisiyatifi ismiyle çalışma yaptığımız durumda aslında yapmaya çalıştığımız bu. Doğrudan doğruya haliyle evet biz sendika içerisinde sendika üyeleri, KESK üyeleriyle birlikte bunu yapıyorduk sendikal faaliyet anlamında ama yapmaya çalıştığımız şeyler ya da insanlarla kurduğumuz ilişkiler aslında yalnızca bu değildi. Yani biz iş yerinde çalıştığımız alanlarda, iş yerlerinde insanlarla kurduğumuz ilişkilerin aslında o bahsettiğimiz taban örgütlenmesinin getirdiği ilişki biçimleriyle insanlarla bir şekilde yan yana gelip bir şekilde bunu tartışıyorduk. Tabandan doğru gelen ve var olan bütün sendikaları bir şekilde basıncıyla başka bir yere iten, daha informal işçileri birlikleri gibi bir süreç olur mu? Bunun şu anlamda kısa zamanda, kısa vadede böyle bir ihtimalin olduğunu düşünmüyorum. Ama ilerleyen süreçte sendikaların yetmediği ya da toplumsal anlamda yaşanan gelişmeler ya da yaşanabilecek gelişmeler ya da buna dair bizim yapacağımız önermeler, yani çok da fazla determinist olmamak gerekiyor, bunun farkındayım ama ancak ilerleyen dönemde bu tür tartışmalara girilebilir gibi geliyor bana. Evet, bir motivasyon artışı var, kitlesel bir katılım var eskisine nazaran ama bu kitlesel katılım bugüne göre kitlesel. Bundan 15-20 yıl öncesinin kitleselliği değil. O yüzden evet olması gereken aslında senin bahsettiğin bir durum ama pratikteki var olan gerçeklik ne yazık ki kısa vadede bunun gerçekleşebileceği yönünde değil. Bundan sonrasına ilişkin yani o 13 Ocak grevi ya da iş bırakması gerçekleşti. Bundan sonrasına ilişkin bir eylem planı var mı? Yapılan bir tartışma var mı? Ya da sence ne olması gerekiyor? Son olarak istersen biraz bunu konuşalım. Aslında yaşanan süreci 13 Ocak grevini dediğim gibi Kasım sonrasında 30 Kasım yanlış hatırlamıyorsam yapılan eylemle birlikte düşünmek gerekiyor. Aslında kamu çalışanlarına gidildiğinde kamu çalışanlarına dair onların var olan durumlara karşı yarattıkları politik tüm alışlarına güvenildiğinde insanlar bu algıyı yanısız bırakmıyorlar. Yıllardan sonra ilk defa merkez anlamda yapılan bir miting ve bu mitingde Ankara'ya gelinip insanların Ankara'da buluşmasıyla yaratılan 30 Kasım ciddi bir kitlesellikti. Bu aslında son döneme dair, son dönem dediğimiz belki de son e, 9-10 yıllık dönem içerisinde keskin yarattığı, yakalayabildiği en ciddi ivme oldu. Akabinde bugün yapılan eylem kararı, alınan eylem biçimi itibariyle aslında bir yandan doğru ve kitlesel bir katılımı yaratabildi ama öte yandan içerisinde sıkıntılar yarattı. Şöyle bir sorunu vardı. Benim iş yerimde greve çıkmam aslında hayatı durdurabilecek bir potansiyele sahip olan bir şey değil. Daha çok masa başında ya da arazide çalışan bir insanım. Çok bir şey değiştirmeyecek ama bir öğretmenin varlığı, öğretmenin greve çıkması kendisiyle birlikte var olan öğrenciler açısından da bir karşılığı var. O anlamda hayata değme dokunma noktası çok daha yüksekti. Ama alınan bu kararda hemen hemen okullar kapanmak üzere. Bu hafta biliyorsunuz okullar kapanacak. Sınavlar bitmiş. Öğrencilerin karne işlemleri tamamlanmış. Öğrenciler zaten okula çok yoğun gelmiyorlar. Böyle bir dönemde alınan grev kararı
aslında en kitlesel ve hayatı en çok etkileyebilecek olan eğitim alanında ne yazık ki çok ciddi bir karşılık bulmadı. Yani eyleme katılım anlamında değil, eylemin yaratacağı etki anlamında çok fazla karşılık bulmadı. İkincisi bu eylem süreci ani gelişmiş, ortaya çıkmış bir duruma karşı alınan ani bir tepki değildi. O anlamda sürpriz olmayan 1,5 yıldır zaten olması beklenen ve hatta şimdiden de Temmuz ayı için de, Temmuz'daki maaş artışları için de, önümüzdeki seneki maaş artışları için de bunun uygun ve yeterli olmayacağını şimdiden söyleyebiliriz. Ama burada yapılan iş buna dair bir süreç örmek, buna dair bir tartışma yürütmek değildi. Birdenbire alınan karar muhtemelen diğer sendika konfederasyonlarıyla yan yana gelmiş olmanın, onlarla başlayan tartışmanın bir sonucu olarak da alındı bu karar. Evet, o anlamda neticede eylem kararı hiçbir koşulda var olan durumu düşündüğünüzde eylemsizlik kararıyla kıyaslanmaz. Eylem doğru bir eylemdi ama şu yapılabilir sonrasında insanların kendi sendikal alanlarında ya da genel olarak var olan kamu emekçilerinin ya da ülke gündemine dair söyleyecekleri lafların olduğu bu alanda özellikle tabana yayılmış, tabandan gelen tartışmaların aslında merkeze çıkabileceği, tartışabileceği bir süreç örülebilirse yeni eylem örnekleri ya da yeni eylem biçimlerinin gelişmesi mümkün. Kendilerinin de beklemediği ölçüde motive ve kitlesel bir güç varken sürekli yeni eylem önerileri gelecek. Ama tabandan tartışılan sektörlere özel sorunların belirleneceği ve bunların çözümüne dair yapılması gerekenlerin doğrudan doğruya gene kamu emekçileri tarafından tartışılabileceği bir eylem biçimi çok daha etkili ve çok daha anlamlı olacaktır. Bugünkü bu eylem biçiminin yarattığı ya da işyerlerinde bu eylemin yarattığı pozitif algı üzerinden e, var olan sorunları tekrar gündeme taşıyabilecek bu sorunların çözümüne dair yeni bir sürecin önünü açabiliriz. Evet, bir eylem programı yok ama eylem programı olmasa da bundan sonra eylemlerin karşılıksız kalmayacağını bilen bir sendik açısından önümüzdeki süreç eylemliliklerin daha da yoğunlaşacağını düşündüğüm bir süreç olacak. Çünkü zaten ekonomik anlamda ekonomik krizin bütün yoğunluğunu insanlar yaşıyorken ister istemez eylemsellik ya da var olan bu durumun getirdiği sorunların, sıkıntılarını yarattığı e, bir durumla birlikte bunun karşısında bir eylem süreci başlayacak. Ne yazık ki bir eylem süreci sunulmuş değil ve biz eğer tabandan bu tartışmayı yaratabilirsek, becerebilirsek ki kendi alanımızda bunları yapıyoruz, bunları merkezi bir biçime taşıyabilmek galiba daha çok tabandan doğru gelecek olan çağrılarla gerçekleşebilecek bir şey. Ama önümüz muhtemelen bulunduğumuz alanlar şimdikine göre daha da ısınacak. Çok teşekkürler Güner. Yani bu sene, yani geçen seneden bu Aralık'tan bu yana devam eden aslında grevler vardı. Metal işçilerinin grevleri vardı. Sağlık emekçilerinin yine Aralık'ta yaptığı aile sağlığı merkezlerindeki grevler vardı. Ocak ayında da tekrar aile sağlığı merkezlerinde grevler oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde güçlü bir grev oldu. Yani binlerce işçinin katıldığı bir grev oldu. Yani bu sene pek çok grev ve mücadeleyle, işçi direnişi ve kamu emekçilerinin mücadelesiyle başladık. Böyle de gidecek gibi gözüküyor. Evet, şu anda ekonomik temelli, ekonomik taleplerle devam eden grevler ama bir potansiyel barındırıyor gibi gözüküyor. Yani biz de bunları elimizden geldiğince yaygınlaştırmaya, kendi bulunduğumuz alanda yaygınlaştırmaya ve bir şekilde bunun takibini yapmaya çalışıyoruz. Senin de bu YouTube kanalı aslında ikinci yayını ama ilk bu tarz yayını. Ara ara belki böyle sohbetler yaparız. Çok ağzına Evet, sağlık. Çok verimli oldu bence. Teşekkür ediyoruz. umarım. Hoşça kal. Görüşürüz. Alanlarda da görüşürüz. Buralarda da görüşürüz. Umarım.